aşağı yukarı her caddede böyle fantezi kıyafetlerine satıldı. O kadar çok ki. Yani akıl almaz bir şey. Şurada şöyle bir mahalle var. Hayat devam ediyor. Oo. Sucuk döneri var. Çok nazik bir şekilde sorgulandım. Ama sen onu yanıltıyorsun. Bu olmaz arkadaşlar. Kahire'nin aydınlık yüzü. Talat Harp Caddesi. Ümmü Gülsüm dinleyip düştüm yollara. Sine Radyo. Çok işlek, turistikten ziyade yani yerel insanların, Mısırlı insanların alışveriş için geldikleri bir koca cadde. Kocaman bir cadde. Böyle sokak köşelerinde hep kitapçılar var, seyyar kitapçılar. Sergilerini açmışlar. El hubbi kida, el hubbi kida. Zavallı atçağızlar. Böyle güzel binalarla dolu bir yer. Devam Şam. Mısır'da dönerci, tavuk dönerci. Gece 12 ama hiç durmuyor. Hayat hiç durmuyor. Burası neymiş? Burası nedir? Aa, burgerci. Bravo. Burgerci gibi görünüyor. Nedir burada bu kadar sıra olacak ya? Saat 12'de. Allah Allah. Şöyle bir gece çekimi yapayım dedim de. Hayat çok canlı. Yani aşağı yukarı her caddede böyle fantezi kıyafetlerine satıldığı şeyler var. Dükkanlar var. Enteresan. Bir tanesinde de Türkiye çamaşırları yazıyordu. Enteresan. Bak hemen bir tane daha. O kadar çok ki. Yani akıl almaz bir şey. Çok fazla. Allah Allah. KFC'de sadece Çinliler var. Tavuk döner, et döner, Ramonik. İnanılmaz. Buralar biraz daha artık susmaya başlamış, sessizleşmeye başlamış. Ama diğer taraflarda hayat devam ediyor. Burada da devam ediyor da orası kadar değil yani. Bir sokak kitapçısı. Baudelaire değil mi bu? Ezhar-ı Şiir.
Charles Baudelaire. Şiir çiçekleri. Arapça Engels. Ali Mübarek. Çok fazla kitapçı var. İkinci el değil, sıfır kitaplar. Yani bu civardaki her köşe başında gördüm. Zemalek'te de çok vardı. Okuyan bir millet gibi görünüyor. Ya bu binalar da çok güzel. Şu binanın güzelliğine bak. Ortada sütunlar. Çok eski. Muhtemelen 19. yüzyılın sonlarına ait bir bina. Burası da yüksek mahkeme. Şunun arkasındaki bina. High Court yazıyor Google Maps'te. Darül Kadâ'ül Âli. Yüksek mahkeme. Yani Anayasa Mahkemesi anlamında bizdeki. Şimdi biri görse yine çekme mekme diyebilir, yani öyle bir yer. Bir bak var. Bak burada canlıymış. Enteresan. Tamamen spontane yürüyorum. Nereye gittiğimle ilgili bir fikrim yok. Ama otelin civarları. Tam merkezdeyim. Baktığım zaman bütün her şey etrafta. Tahrir Meydanı yürüme mesafesinde. Yüksek Mahkeme burada. Şimdi görüp yine sildirmeye çalışmasınlar diye şöyle bu tarafa doğru tutayım. Ama çok güzel bina yani. Böyle bir bina. Yüksek Mahkeme. Bu semte Mısır'ın 20. yüzyıldaki büyük lideri Cemal Abdülnasır'ın adını vermişler. Nasser diyorlar. Cemal Abdülnasır diyorum. Onlar C'yi söyleyemediklerinden Gemel diyorlar. Şimdi her yerde, arabalarda, dükkanlarda, Kahire'nin dört bir tarafında resimleri olan bir zat var. Bu zat 1911'de doğan, 1998'de vefat eden, bir ara Evkaf yani Vakıflar Bakanlığı da yapan Şa'ravi'nin resmi. Şa'ravi'nin resimleri, fotoğrafları her yerde görülüyor. Buranın çok önemsenen büyük alimlerinden, yani dini bir figür olarak çok saygı duyulan ve hala sevilen bir figür. Burası da yine bir sokak kitapçısı. Bu daha ikinci el gibi ama yok. Yine dergiler, gazeteler satılıyor. Şimdi aslında abi de geçmeye çalışıyor. Ben de geçmeye çalışıyorum. Bak ışık var. Işık var aslında. Yaya geçidi ışığı var. Ama çalışmıyor. Şehirde ışıklar çalışmıyor. Trafik ışıkları çalışmıyor. Şurada şöyle bir mahalle var. Gece vakti dalsak başımıza bir iş gelir mi? Ha, Mısır genel olarak güvenli. Yani her ne kadar kırık dökük de olsa, perişan da olsa iyi insanlar, yani öyle bir zarar geleceğini zannetmiyorum.
Tabii biraz endişe verici bir sokak. Ama böyle şeyleri her zaman çok umursamıyoruz. Kahire'nin geceleri. Ebu Tarık. Büyük ve eski bir restoran. Ebu Tarık. Sisi'nin resmi tabii pek çok yerde asılı. Mısır'ın mutlak lideri. Aa, çorbacı mı? Selamünaleyküm. Can I record? Çorba? Joy. Çorba ha? لا ليفر ليفر Ha, عندي سوسج ciğer. عندي كفته ميت Allah Allah. Köfte ve ciğer عندي satan ايجيبشن بريد عندي طحينه سوسج sausage. بيف Eyvallah. Şükran baba. عفوا نورتنا Ciğer, köfte كينجو فليفر ve şey parçaları. Böyle sucuk gibi parçalar satan bir yer. Mesela. Ha. Evet. Tahrir bu tarafta mıydı? Benim caddem arkada kaldı. Ama evet, Tahrir'e doğru yürüyoruz. Şirket-i Hatibul Hindi. O ne lan? Aa, kavga çıkmış. Hayat devam ediyor. Oo. Selamünaleyküm. Kebap. Kebap. Şiş kebap. Şiş kebap. Bunlar da böyle mum var. Mum var. Bu da böyle kuş. Eyvallah. Maselame. Aa, çok da lezzetli kokuyor ya. Bir parça. Aha. Buralar terk olmuş ama artık buralar şaşasını kaybetmiş. Baksanıza, bina perişan halde ya. Bu binanın mülkiyeti kimin, devlette mi? Allah Allah. Hayret bir şey. Selamünaleyküm. Abbas Halim. Halim Paşa. قصر قديم Kasrul Kadim Said Halim Paşa. انت من وين الاول؟ Halim Paşa. ايه؟ Halim Paşa. ده اسمه خليل باشا كان أها. يسكن هون أها. قبل المباني دي كلها Hı hı. فهذا كلها. لا ده ما كانش لسه ده اتعمل Hı hı. ما كانش لسه المباني دي اتعملت Hı hı. فده قصر قديم يعني Buradaki binaların hepsi, ده حاجات من التراث المصري buradaki binaların hepsi o kompleksin bir parçasıymış. وده يعني شيء من kadarıyla. حاجات التراث المصري Hı hı. ليه 200 يعني 150 سنه يعني Hı hı. 150 senelik bir yapı diyor yani. Tabii, doğru söylüyor. هو كبير Sah sah. هو كبير جدا واخد الشارع Aha. اكمله و وليه نظام خاص نظام المطبخ Hı hı. Matbak. Hı hı. المطبخ هو اللي حاطط فيه الاكلات Hı hı. يس وده اللي هو Mutfağı vardı غرف diyor. Büyük bir mutfağı vardı. الناس اللي شغاله جوه Hı hı. اللي هو الخدم والحشم Tahrir Meydanı'na çıkan caddelerin böyle kavuştukları yerler var. Burası muhtemelen İngilizlerin döneminde yapılmış yerler olmalı diye tahmin ediyorum. Burası her bir kavuşma noktasında caddelerin böyle heykeller var.
Mısır'ın tarihi için önemi olan kişiler. Burası da benim de kaldığım caddeye ismini veren Muhammed Talat Harp. Muhammed Talat Harp'ın kim olduğunu size kısaca aktaracağım sonra. 1941 1876, yani 1876'da doğuyor, 1941'de vefat ediyor. Baksanıza şuraya. Burası da bir Lübnan restoranı. 3 çeşit döner var. Sucuk döneri var. Selamünaleyküm. Et döner var. Ve tavuk döner var. Böyle bir konsepti var. Lübnan dönerciliğinin. Tabi biliyorsunuz Arapçadaki ismi şavarma. Şavarma çevirme kelimesinden geliyor ve döner anlamına geliyor. Burası da gece vakti açık bir yer mi acaba ya? Böyle 24 saat açık yerler var. Yemekçiler var yani, bizde çorbacılar olur ya. Onun gibi. We don't have any other branches. Leysel mahal furu' ukhra. Yani buradan başka bir yerimiz yok. Buradan başka şubemiz yok denir ya. Dükkanı toparlıyorlardı. Çekmek istemedim. Yani Türkiye diyorum. Nereden geliyorsun diyor. Suriye. Genelde bir Suriye'yi soruyorlar. Yani ya Suriyeli çok geliyor, Suriyeli çok, ya da ben Suriyeli tipine benziyorum. Kaçınılmaz olarak tabii Suriye bizim komşumuz. Yani orada da çok Türkler yaşıyor. Çok karışmışız. Suriyelinin bir kesimi Türkiye'deki insanlara epeyce benziyor. Bu insanlar da beni Suriyeli zannedebiliyor çünkü hani selam veriyorum, selamı tam Arap gibi veriyorum, ayını çatlatarak filan. O da tabii çünkü Türkler genelde öyle selam vermiyor. Öyle olunca da beni Arap zannediyor. Arapsa nereli? Faslı'ya benzemiyor, Cezayirli'ye benzemiyor. Lübnan'ı değil, olsa Suriyeli diye düşünüyor. Türk olduğumu duyuyorlar insanlar. Yani ve yüzleri gülüyor. Ya burası da muhteşem bir yermiş. Şuraya bak. Kampüs yazıyor. Burası nedir ya? Tahrir'e çıkan cadde. Bak kapkaranlık. Gece yarısını biraz geçti. Bir gece çekimi yapayım. Buraları gece gösteren pek olmamıştır diye düşündüm. Onun için geldim. Bak. Otellerin ışıkları var. Karşısı buradan çok seçilmiyor. Şu anıtın arkası, yani bu obeliskin arkası Ritz-Carlton Otel. Bu sol tarafta da yine belli oluyor mu çok emin değilim. Intercontinental. Bunların ışıkları var. Şuradaki cami biraz ışıklandırılmış. O da harika bir cami. Tabi arabaların ışığından siz şu an göremiyorsunuz. Burayı gündüz fotoğrafı koyarım birkaç tane. Ve yani şeyin de ışığı yok. Anıtın da ışığı yok. Bu binalarda da pek ışık yok. Şeyde de çok azı çalışıyor. Bak şunlar çalışıyor. Ama mesela bunun ışığı yok. Burada çok güzel bir lamba var ama ışığı çalışmıyor. Şu tarafa doğru ışıklar hiç çalışmıyor. Mısır'ın en önemli meydanı yani yarı karanlık vaziyette. Niye böyle bilmiyorum. Gerçekten ciddi bir enerji sıkıntısı ya da bir başıboşluk var. Bilemiyorum ki. Evet, burada bir ufak çok nazik bir şekilde sorgulandım. Çok kibar insan Mısır insanları. Muhtemelen bir sivil polis.
Yani ne yaptığımı sordu, yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de kim olduğumu, ne yaptığımı, yani YouTube için çekim yaptığımı falan söyledim. Ama mutlaka bir dikkat çekiyorsun. Yani böyle güvenliğin çok ön planda olduğu bir ülke diyebilirim yani. Bilemiyorum. Sadece yorumsuz olarak aktarıyorum. Herhangi bir siyasi yorum ya da şey söylemek pek de zaten anladığım şeyler değil. Onun için pek aktarmıyorum ama öyle bir vaziyet var. Affedersiniz, tırnak içerisinde değil mi? Böyle bir şey var. Böyle bir insan kitlesi var. Her memlekette var. Ama o memleketin belli kesimlerine selamünaleyküm. Her memleketin belli kesimlerinde ve belli kişilerce yapılan bir şey. Yani onu memleketlere yaymamak lazım. Yani sırf bak kaç keredir söylüyorum. Sırf etkinlik kasmak uğruna etkileşim kasmak uğruna yapılıyor. Yani çünkü şey yaptığın zaman böyle dehşetli bir fotoğraf koyduğun zaman o Mısır'da şöyle bir şey yaşadım falan dediğin zaman insanlar ulan Mısır'a gidecektim ben. Tam da bilet alıyordum bir bakayım ya da bilet almıştım acaba filan bir şey yapayım ya da yani hiçbir şey olmasa bile bu adam ne yaşamış filan diye merak edip giriyorsun. Şimdi tamam gerçekten bir dehşet yaşadığında, gerçekten bir hadise yaşadığında tut anlat. Ona bir şey demiyoruz. Yani bunu hepimiz yapıyoruz. Tabii ki ilgi çekici bir başlık sunmak, bir thumbnail vermek, videonun CTR'ını artırıyor. Daha çok insanın önüne çıkartıyor. Daha çok seyrediliyorsun, birbirine gönderiyor insanlar filan. Bunların farkındayız. Ama yani bunu yaparken bir ülkeyi harcamak, yani o ülkeyi hiç olmadığı gibi göstermek, bu bir ihanettir yani. Gittiğin memlekete de ihanettir. Takipçine de ihanettir. Yani takipçin senden doğru, sağlıklı bilgi almaya çalışıyor. Ama sen onu yanıltıyorsun. Bu olmaz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Böyle yolun ortasında bir mescit. Şöyle. Yine bir meydancık. Bir meydancık var. Şimdi otelime doğru gidiyorum. Az kaldı. Yani Tahrir'e otelim 15 dakika yürüme mesafesinde. Tahrir meydanına. Evet, buradan geldim. Şu ilerideki, sağdaki yerden geldim. Biraz farklı bir yerden gideyim. Dediğim gibi bu civarlarda açık yemekçi bulmak çok kolay. Sabaha kadar açık yerler var. Selamun aleyküm. Keyfe hal? Elhamdülillah. Oo. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Çok güzel yemekler. Oh. Badılcan. Gece vakti. Harika yemekler. Harika yemekler. Eyvallah. Cemile. Misal hayır. Çok güzel. Gece vakti ağır olur ama sonuçta sürekli yaşayan bir şehir. İlla ki yemek yiyecek insanlar var. Bu hayatına devam edecek şey değil. Selamünaleyküm. Very nice. Çok. Çok güzel kocaman bir köpek. Valla o kadar az insan yüzünü saklıyor, şey yapıyor ki hiç. Yani kendiyle çok barışık millet.
Ya böyle çok az insan sakladı ya böyle dindarlıktan fazlaca dindarlıktan kaynaklanan işte bazı hanımlar filan belki bazı bir iki defa şey yaptı. O da çok çok azdı. Ya da buralı olmayan Afrika'nın diğer yerlerinden olan kardeşlerimiz onlardan birkaç şey yapanlar oldu. Kendini saklayanlar, çekilmesini istemeyenler oldu. Yoksa genelde insanlar böyle cana yakın davranıyorlar. Senin davranışına da tabii bağlı. Nasıl davrandığın karşı tarafa çok önemli. Normal içimden geldiği gibi davranıyorum tabii ki. Onun da geri dönüşü güzel oluyor. Elhamdülillah. Dönerler bitmiş. Dönerleri bitirmiş abimiz. Gelirken geçtiğim yer. Tavuk döner, et döner, sucuk döner dediğimiz yer. Dönerler bitmiş. Saat 1'i biraz geçiyor. Ben de artık gidip yatayım. Yarın saat sabah 9'da faaliyetlerimiz başlıyor.